Selamlar. İsmim Necmi. Ben bir multiple skleroz hastasıyım. 2017'de teşhisim konduktan sonra hastalığı düzeltmek için araştırmalara başladım. Çünkü bu hastalığı dünyada düzeltebilen insanlar var. Özellikle kitap satan Amerikalı Terry Wall bunların birinci önderi. Beraberinde Bob Jafaro gibi farklı kişiler hastalığı yenmiş ve tersine çevirebilmiş. Şimdi ben bunu tersine çevirebilen ilk Türk olarak tarihe geçmeyi umuyorum. Bununla ilgili yaptığım farklı testleri, farklı denemeleri sizinle paylaşıyorum zaten. Son aşamada geldiğim durum hastalık tam olarak sindirim sisteminden etkileniyor. Crohn hastalığı bağırsakların farklı bölümlerinde küçük yaralar şeklinde açığa çıkıyor ve yurt dışına baktığımda Amerikalı kaynaklarda Crohn hastalarına doktorların civan perçemi adını verdiğimiz bir otu tavsiye ettiklerini gördüm. Civan perçemi tam olarak şöyle bir şey. Videoda düzeltme yaptım. Daha önce görünen videodaki sarı kantaron. Benzer bir bitki fakat böyle bir sürü tanesi yok. Bu da internetten satın aldığım Gümüşhane tarafından gelen civan perçemi. Gördüğünüz gibi bir sürü çiçeği bulunuyor. Yaprakları ince ve yemek yapmaya uygun, tavsiye ederim. Eğer dağlık bir alanda yaşıyorsanız, çevrede bundan görebiliyorsanız yapraklarından yemek yapmanızı tavsiye ederim. Ya da yemeklerinize minik bir parça ekleyin. Bunun sebebi de civan perçemi flavonoid içeriyor. Özellikle bağırsaklardaki dengesiz kasılan kasları rahatlamasını sağlıyor. Küçük bir uyarı, civan perçemi hamile kadınlar için uygun değil. Çünkü kasları gevşettiği için düşük yapma ihtimali olabiliyor. Çayını yapıyorlar. Amerikalılar bunu çiğneyerek normal nane gibi, sakız gibi kullanıyorlar. Şimdi civan perçemi bağırsaklarda bir şeyleri tamir ediyor. Özellikle bağırsakların kendi dış yüzeyini tedavi etmekte faydalı. Bunun yanında kan dolaşımında faydalı etkileri var. Bu sebeple güzelmiş, tavsiye ederim. Çayını içebilirsiniz. Çayı kokusunu beğenmeyenler var ama bunun iki çeşidi var. Sarısı var. Türkiye'de bulması kolay olan. Sarısı var, beyazı var. Beyazı biraz daha acı diyorlar. Bununla beraber ben sarısını aldım. Bugün bana ulaşan kaynak. Köyden toplandı ve bana bir poşet dolusu sarı civan perçemi geldi. Şimdi bunları küçük küçük parçalayıp kaynatıp yemek yapacağım. Çay yaptığınız zaman çay ince bağırsakta sindirim sisteminden atılır, böbreklere geçer. Böbreklere geçtikten sonra kalın bağırsağa falan civan perçemi hiç ulaşamaz. Bu sebeple çayının bir şeyleri eksik yapacağını ben tahmin ediyorum. Civan perçemini kaynatıp ondan sonra suyunu çay olarak içeceğim. Katısını da süzme yoğurtla karıştırıp katı gıda olarak tüketeceğim. Buradaki detaylı nokta hem bakteri öldürücü hem de vücuttaki zararlı bazı farklı organizmalar için faydalı oluyor. Özellikle SIBO hastalar için civan perçemin şiddetle tavsiye ederim. Bunun yanında Crohn hastalarına, ülseratif kolit hastalığı olanlara şiddetle tavsiye ediyorum. İlaçları dışarıda aramayın. Kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda hem de bu kadar basit bir ot. Kolayca yetişiyor. İnternette kiloyla satılıyor. Hani yarım kilosunun 90 lira civarı olduğunu gördüm. Ama daha ucuzunu nasıl bulursunuz? Çıkarsınız serin bir yerlere, yaylalara. Hem yürüyüş yaparsınız, içiniz açılır, oksijen kaynağı depolanır. Hem de civan perçemini taze taze toplarsınız. Benim yöntemimi takip etmek isteyen bazı arkadaşlar var. Ben emin olmadan bunu paylaşmıyorum fakat çok farklı kaynaklarda civan perçemi ile ilgili
İngilizce doküman bulduğum için kesinlikle civan perçemi bu olayın bir ucunda tamirat açısından işe yarayacak. Ben yiyorum. Ben bunu yiyip bağırsaklara ulaştıracağım. Tahminimce bir ay süresi sonunda bağırsaklarım normale dönecek. Şöyle düşünün, cildinizde bir yara var. Örneğin elinizin cildinde, yani parmağınızın kenarında bir yara olduğunu düşünün. O parmağınız sürekli hareket ettiği için o yaranın iyileşmesi 2 günde olmaz. Hani bir haftayı geçer, bazen bir ayı bulur. Bu sebeple bağırsaklarımız hiç durmadan hareket ettiği için ve sürekli yemek yediğiniz için bağırsaklarda o yaralar hiçbir şekilde iyileşemiyor. Bunu %100 durduramıyoruz. Bir önceki videoda 4 günlük su orucundan bahsetmiştim. Su orucu çözüm değil, çünkü vücudu aç bırakmak bir şeyleri tamir etmiyor. Bunun yerine ilaçlarla, özellikle bitkisel tıbbi ilaçlarla bunu kesinlikle çözeceğime inanıyorum. Beni takip edin. Aşağıda bir yerde kanalı takip et düğmesi var. Beni takip edin. Hastalıkla yaşıyorum, ilaçsız yaşıyorum ve iyi yoldayım. Çok iyi hissediyorum, mutluyum. Size de tavsiye ederim. İlaçlara devam edin, ilacı bırakın demiyorum. Fakat ben koşmaya başladığım zaman buralarda olun. Büyük ihtimalle bir ay ya da 3 ay civarı sürebilir. Çünkü beyindeki sinirlerin tamiratı, özellikle myelin kılıfının tamiratı birazcık değişik. Buna örneği de başka hastalarda gördüm. Parkinson ya da Türkçe olarak bunama dediğimiz hastalık aslında sürekli çalışan bir beyin emekli olduğu zaman ya da işleri bıraktığı zaman beyin artık çalışmıyor. Ondan sonra beyinde bazı hücreler yok olmaya başlıyor. Özellikle biliyorsunuz ak yuvarlar yok edici hücreler. Beyinde işe yaramayan hücreleri ak yuvarlar yok ediyor ve beraberinde hatıralar da silinmeye başlıyor. Bu hücrelerin yok olmasını yavaşlatarak ya da durdurarak hastalık geriletilebiliyor. Bunun için koenzim Q10 ismi verilen bir mineral var. Hücrelerin içine işliyor ve ak yuvarlar hücreleri artık yok etmeyi durduruyor. Onu da tavsiye ederim. Ben kendi hikayemde sonlara yaklaştığımı düşünüyorum. Hastalık iyileştikten sonra kanalın ismi belki değişir. Yüzümü gösterdiğim zaman insanlar buna inanmayacaklar. Çünkü daha önceki yürüme videolarımı gördüyseniz normal yürüyemiyorum. Ama ellerim titremiyor. Gördüğünüz gibi ellerim normal çalışıyor. Daha önce titrediği günler oldu. Fakat şu an iyiyim, çok iyiyim. Kanalı takip edin, beni takip edin. Buralardayım, iyileşiyorum.